Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2-3 yaşa uygun hem kız hem de erkek bebeklerde kullanabileceğiniz bebek süveterinin anlatımını yapacağım. Süveterimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Koyu renk ipimden bir yumaktan biraz fazla kullandım. Açık renk ipimden de yarım yumaktan daha az kullandım. 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan anti peeling özelliğe sahip ip kullanarak ördüm. Açık renk ipimin kodu K544. Koyu renk ipimizin kodu ise K604. İpim Kartopu Baby One. Süveterimizin ölçüleri şöyle. Beden genişliği 30 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu 36 santim arkadaşlar. Süveterimizin arkasını da göstereyim. Arkası da böyle. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Paylaşacağım yeni örgü videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Hazırsanız şimdi bebek süveterimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Süveterimiz için 3,5 numaralı şişe 76 ilmek atarak başlıyoruz. İlmeklerimi attım. Şimdi arka yüzdeyim. İlk sıramızı öreceğiz. Sıra başındaki ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters örüyoruz. Süveterimizin lastik kısmını 2 ters 2 düz olarak öreceğiz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi 2 ters 2 düz olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi 2 ters 2 düz olarak ördüm. En son 2 ilmek ters örüp sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda olan ilmeğimizi her zaman düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağız. Ön yüze ikinci sırayı örmeye geçtim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Arka yüzde ters ördüğüm ilmekleri ön yüzde düz örüyorum. Şimdi 2 ilmek ters örüyorum. Arka yüzde düz ördüğüm ilmekleri ön yüzde ters örüyorum. Ön yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters. Yine 2 ters 2 düz olarak devam ediyoruz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Sondaki kalan bir ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alıyoruz. Yine sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi 2 ters 2 düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Düz olarak örüp sıramı tamamlayıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde sıra başında ilk ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düzleri düz. Yine 2 ters 2 düz olarak örmeye devam ediyoruz. Lastik kısmımızı toplamda 9-10 sıra olana kadar örelim. Daha sonra model kurulumuna geçelim. Süveterimizin lastik kısmını 9 sıra örüp tamamladım.
2, 4, 6, 8, 9. Şimdi ön yüzdeyim. Bir sıra ön yüzde düz öreceğim. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıramızı düz örerek tamamlayalım. Sıra sonuna kadar düz örerek geldim. Şimdi burada bir ilmek artırma yapacağım. Modelimizin tam denk gelmesi için bir ilmek artırma yapacağım. Artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. 76 ilmekle başlamıştık. Bir ilmek artırma yaparak 77 ilmeğimiz oldu. Modelimizin birinci sırasını düz örerek tamamladık. 9 sıra lastik kısmından sonra modelimizin birinci sırasını düz örerek tamamladım. Şimdi modelde ikinci sırayı örmeye geçiyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp kalan bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçelim. Modelimizin ikinci sırasını arka yüzde tamamladım. Şimdi modelde üçüncü sırayı örmeye geçiyorum. Açık renk ipimi arkadan tam şu kısma bağladım. Ben koyu rengimi lacivert olarak seçtim. Açık rengimi ise açık mavi olarak tercih ettim arkadaşlar. Sizler de istediğiniz bir koyu bir de açık renk tercih edebilirsiniz. Şimdi modelde 3. sırayı örmeye geçelim. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. Renk değiştirirken sıra başındaki ilmeği örüyoruz. Düz olarak ördüm. 1, 2, 3. 3 ilmek daha düz ördüm. İlk ilmekle 4 ilmek örmüş olduk. Şimdi 5 ilmek üzerine model kurulumu yapacağız. İlk ilmeği örmeyeceğim, ikinci ilmeği öreceğim, üçüncü ilmeği örmeyeceğim, dördüncü ilmeği örüp beşinci ilmeği de örmeden şişime takacağım. Şimdi 5 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. Birinci ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği düz olarak ördüm açık renk ipimle. Üçüncü ilmeği yine örmeden alıyorum. Dördüncü ilmeği düz olarak örüyorum. Beşinci ilmeği örmeden alıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek örmeden aldım. Şimdi model aralarımız 3 ilmekten oluşacak. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördükten sonra tekrar 5 ilmek sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Birinci ilmeği örmüyoruz. Üçüncü ve beşinci ilmekleri örmeden alıp ikinci ve dördüncü ilmekleri örüyoruz. Birinci ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden alıp dördüncü ilmeği düz olarak örüyorum. Beşinci ilmeği örmeden şişime taktım. İkinci modelimizi de kurmuş olduk. Model aralarında ise 3 ilmeğimiz var. Açık renk ipimizle 1, 2, 3. 3 ilmek açık renk ipimizle düz örüyoruz. Burada da yine 1, 2, 3 ilmek düz örmüştük. 1, 2 modelimiz oldu. Şimdi tekrar 5 ilmek sayıp 1, 2, 3, 4, 5 ilmek üzerine modeli kuruyoruz. Birinci ilmeği örmeden alıp ikinci ilmeği düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden alıp dördüncü ilmeği düz örüyorum. Beşinci ilmeği örmeden alıp model arasında olan 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar
Birinci ilmeği örmüyoruz. İkinci ilmeği örüyoruz. Üçüncü ilmeği örmeden şişimize takıyoruz. Dördüncü ilmeği düz olarak örüp beşinci ilmeği örmüyoruz. Model arasında 3 ilmek düz örüyoruz. Sıralamamız bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Üç ilmek model arasında olan ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi yine 5 ilmek üzerine modelimizi kuracağız. Bir ilmek örmeden alıp ikinci ilmeği düz örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden alıyorum. Dördüncü ilmeği düz örüp beşinci ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonunda da 4 ilmeğimiz kaldı. Yine sıra başında 4 ilmek açık renk ipimizle örmüştük. 1 2 3 4 4 ilmek düz örüp modelimizin 3. sırasını tamamlamış olduk. Şimdi arka yüze modelin 4. sırasını örmeye geçelim. Arka yüze modelde 4. sırayı örmeye geçiyoruz. Yine açık renk ipimle örmeye devam edeceğim. Koyu renk ipim burada kaldı arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 3. sıramızda örmediğim koyu renk ipimi bu sırada da örmeden şişime takıyorum. Açık renk ilmeğimi ters olarak örüp koyu renk ilmeği örmeden şişe takıyorum. Açık renk ilmeği ters olarak örüp örmediğim koyu renk ilmeği arka yüzde bu sırada yine örmeden şişime takıyorum. Model aralarında olan 3 ilmeği ters örüyorum. Açık renk ipimizle 3 ilmek ters örüyoruz. Bir önceki sırada örmediğimiz koyu renk ilmeğimizi yine örmeden şişimize takalım. Açık renk ipi ters olarak örelim. Koyu renk ipimizi şişimize takıp açık renk ilmeği ters olarak örüyoruz. Koyu renk ilmeğimizi örmeden şişimize takıp model arasında olan 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. Açık renk ipimizle ters olarak örüyoruz. Modelimizin 4. sırasını da bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Örmediğimiz koyu renk ilmeği yine bu sırada örmeden şişimize takıp açık renk ilmeği ters olarak örüyoruz. Örmediğimiz ilmeği örmeden şişimize takıp açık renk ilmeği ters, koyu renk ilmeği örmeden model arasında olan 3 ilmeği arka yüzde ters olarak örüyoruz. Model aralarında 3 ilmek ön yüzde düz olarak örmüştük. Sıralamamız bu şekilde devam ediyor. Koyu renk ilmekleri örmeden şişimize takıyoruz. Açık renk ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayıp modelimizin 5. sırasına ön yüze geçelim. Modelde ön yüzdeyiz. 5. sıradayız. İlk ilmeği örmeden alıp 3 ilmek düz örüyorum. Yine açık renk ipimizle örmeye devam ediyoruz bu sırada. 2 sırada örmediğimiz koyu renk ilmeklerimiz vardı. Modelin 3. ve 4. sıralarında bu ilmekleri örmemiştik.
Bu sırada birinci ve beşinci ilmeği öreceğiz. Ortada olan koyu renk ilmeğimizi yine örmeden şişimize takacağız. Üçüncü ilmeği şişimize yine örmeden takıp diğer ilmekleri düz olarak örüyoruz. Model aralarında olan 3 ilmeği de düz olarak örüyorum. Modelde olan birinci ve beşinci ilmeği bu sırada öreceğiz. Ortasında olan ilmeği, koyu renk ilmeğimizi örmeden şişimize takacağız. Aradaki ilmeklerimizi düz olarak ördüm. Birinci ilmeği açık renk ipimle düz olarak örüyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Üçüncü ilmeği yine örmeden şişime takıp dördüncü ve beşinci ilmekleri de düz olarak örüyorum. Şimdi 3 ilmek model arasında olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Yine birinci ilmeği düz, ikinci ilmeği düz, üçüncü ilmeği örmeden şişimize takıp dördüncü ve beşinci ilmekleri düz olarak örüyoruz. Sıralamamız bu şekilde. Modelimizin 5. sırasını da bu şekilde örerek tamamlayıp arka yüze geçelim. Arka yüzdeyiz. Modelde 6. sıradayız. Yine açık renk ipimle örmeye devam ediyorum. Kenarda olan 4 ilmeği ters olarak ördüm. Modelde olan ilmekleri örüyorum. Bir önceki sırada modelimizin ortasında olan koyu renk ilmeğimizi örmeden almıştık. Yine arka yüzde bu sırada da ilmeği örmeden şişimize takıp diğer ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sadece modelin ortasında olan koyu renk ilmeğimizi örmeden şişimize takıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bir önceki sırada örmediğimiz ilmeği bu sırada da örmeden şişimize takıp diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzü örüp tamamlayalım. Ön yüzdeyim. Modelde 7. sırayı örmeye geçiyorum. Yine açık renk ipimizle öreceğim. Bu sırada bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bir önceki sırada örmediğimiz modelin ortasında olan koyu renk ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Örmediğimiz ilmeği de bu sırada düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi arka yüze modelimizin 8. sırasını örmeye geçiyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Sondaki bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçeceğim. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Modelimizin 8. sırasını arka yüzde ters örerek tamamladım. Şimdi tekrardan model kurulumu yapacağız. Koyu renk ipimizle tekrar birinci sıradan modele başlayacağız. Birinci ve ikinci sırayı ön yüzde düz, ikinci sırayı da arka yüzde ters öreceğiz. İlk ilmeğimi de bu şekilde örüyorum. İp renklerini değiştirirken ilk ilmeği örüyoruz. Şimdi ön yüzde modelin birinci sırasını düz örelim. Arka yüzde modelimizin ikinci sırasını ters örüp gelelim.
Modelimizin birinci sırasını ön yüzde düz, ikinci sırasında arka yüzde ters örerek tamamladım. Birinci ve ikinci sıramızı koyu renk ipimizle ördüm. Şimdi bu sırada modelde kaydırma yapacağız. Hem de açık renk ipimizle örmeye geçeceğiz. Modelde kaydırmayı şu şekilde yapıyoruz. Modelin ortasında olan 3 ilmeğimizi bu defa modelin tam ortasında olan uzun ilmeği aradaki 3 düz ilmeğimizin ortasına denk getireceğiz. Bu şekilde modelde kaydırma yaparak devam edeceğiz. Uzun ilmeğimizi ise yanındaki birer ilmekleri alarak model arasında olan 3 düz ilmek olarak öreceğiz. Şimdi açık renk ipimle örmeye geçiyorum. O yüzden ilk ilmeği şu şekilde ters olarak örüyorum. Sadece iplerimizin rengini de değiştirirken sıra başında ilmeği örüyoruz. Normalde sıra başında ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7. İlk ilmeğimizde sayarsak 2 4 6 8 8 ilmek açık renk ipimle düz ördüm. Şimdi arada olan bir önceki modelde arada olan 3 düz ilmeğimizi tam modelin ortasındaki ilmek olarak düşünüyoruz. Yanındaki 2 ilmeği sağ yanındaki sol yanındaki 2 ilmeği alarak 5 ilmek üzerine model kuruyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden alıp dördüncü ilmeği düz örüyorum. Beşinci ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi 3 ilmek model arasında olan ilmeği düz olarak örüyorum. Bir önceki modelimizin ortasında olan ilmeğin tam üzerine denk geliyor. Yanındaki ilmeklerle 3 düz ilmeğimiz oluyor. Şimdi 3 ilmek düz ördükten sonra yine 5 ilmek üzerine modelimizi kuruyoruz. İlk ilmeği örmeden alıp ikinci ilmeği düz örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden alıp dördüncü ilmeği düz örüyorum. Beşinci ilmeğimizi örmeden alıp 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Model araları 3 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Tekrar 5 ilmek üzerine modelimizi kuralım. 1 ilmek örmeden alıp 1 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek örmeden alıp 1 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek örmeden alıyoruz. 5 ilmeğimizin ortasında olan 3. ilmeğimizi bir önceki sırada model aralarında örmüş olduğumuz 3 düz ilmeğin ortasındaki ilmekle denk getiriyoruz. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. Modelde yani kaydırma yaparak devam ediyoruz. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Modelimizin 3. sırasını. Daha sonra modelde arka yüzde 4. sıramızı örmeye geçelim. Sıra sonunda açık renk ipimle 8 ilmek düz ördüm. Sıra başında da aynı şekilde 8 ilmek açık renk ipimizle düz örmüştük. Şimdi arka yüze geçiyorum. Yine açık renk ipimizle örmeye devam edeceğiz. Modelimizin 4. sırasındayız. 8 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir önceki sırada örmediğimiz ilmeği yine arka yüzde de örmeden şişime takıp açık renk ilmeğimi ters örüp koyu renk ilmeği örmeden alıp açık renk ilmeği ters örüyorum. Tekrar koyu renk ilmeği örmeden alıyorum. Model arasında olan 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Ön yüzde örmediğimiz ilmekleri bu sırada da yine örmeden alıyoruz.
ilk modelde olduğu gibi örüyoruz. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Modelin şimdi 4. sırasındayız. Örmediğim ilmekleri yine örmeden şişime takıp diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Ön yüze modelimizin 5. sırasına geçtik. Şimdi yine açık renk ipimizle örmeye devam ediyorum. Kenarda olan 8 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bu sırada koyu renk iplerimizin birincisini ve 5. ilmeği öreceğim. Ortasında olan koyu renk ipimizi örmüyoruz. Birinci ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci ilmeği düz olarak örüp üçüncü ilmeği örmeden şişimize takıp dördüncü ilmeği ve beşinci ilmeği düz olarak örüyoruz. Modelde olan ilmeklerin ortasında olan ilmeği örmüyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Model arasında olan 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Modelde olan 5 ilmeğin ortasında olan ilmeği bu sırada da örmüyoruz. 1 2 ilmek örüp modelin ortasında olan koyu renk ilmeğimizi örmeden alıp 4. ve 5. ilmeği düz olarak örüyoruz. 3 ilmek düz örüp tekrar modelde olan 1. ve 2. ilmeği düz örüyoruz. 3. ilmeği örmüyoruz. 4. ve 5. ilmeği düz olarak örüyoruz. Model aralarında 3 ilmek düz örüyoruz. Modelimizin 5. sırasını da bu şekilde örerek tamamlayalım. Ön yüzü tamamlayıp arka yüze geçtim. Modelde 6. sıradayız. Yine kenarda olan 8 ilmeği ters olarak örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördükten sonra 1 2 ilmek ters örüyorum. Bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeği bu sırada da örmeden alıyorum. 1 2 ilmek örerek 5 ilmeğe tamamlıyorum. Şimdi model aralarında olan 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Modelde olan 5 ilmeğimizin ortasında olan ilmeği yine örmeden alıyoruz. Koyu renk ipimizi örmeden alıp 2 ilmek ters örüyorum. Model aralarımızda olan 3 ilmeği ters örüp modelin ortasında olan koyu renk ilmeği örmeden alıyoruz. Yani bu sırada açık renk ilmeklerimizi ters olarak örüp koyu renk ilmekleri örmeden alıyoruz. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Modelde 7. sıradayım. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Bu sırada örmediğimiz ilmeği de düz olarak örüyoruz. Modelin ortasında olan koyu renk ilmeği de düz olarak örüyoruz. Sıramızı düz örerek tamamlayalım. Bütün ilmekleri
sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Ön yüzü modelimizin 7. sırasını düz örerek tamamladım. Şimdi arka yüze modelimizin 8. sırasını örmeye geçtim. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 8. sırada ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. 8 sırada bir modeli tekrarlıyoruz kaydırma yaparak. Sıramızı tamamlayıp gelelim. İkinci modelimizi de tamamladık. Şimdi koyu renk ipimizle 3. modelin ilk sırasına geçeceğiz. Bu şekilde modelimizi kaydırma yaparak örmeye devam edelim. Modelde biraz ilerleyip gelelim. Süveterimizin ön parçasını 9 model olana kadar ördüm. Her model 8 sıra olduğu için 72 sıra örmüş olduk. Daha sonra 2 sıra koyu renk ipimle ördüm arkadaşlar. 74 sıramız oldu. Koyu renk ipimle bir sıra ön yüzde, bir sırada arka yüzde ördüm. Şimdi kol için kesimlerimize geçeceğiz. Mavi ipimi artık kestim arkadaşlar. Açık mavi ipimi kestim. Açık mavi ipimizle örmeye devam etmeyeceğiz. Artık koyu renk ipimizle örmeye devam edeceğiz. Haroşa olarak öreceğiz. Hem de kenarlarda kol için kesimlerimiz olacak. Kol oyuntusu oluşturmak için kesimler yapacağız. 7 ilmek burada keseceğim. 7 ilmek de burada keseceğim. Şimdi kesimlerimize başlayalım. Hem de haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. İlk ilmeği şu şekilde örmeden alıyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir ilmek burada kesmiş oldum. Şimdi diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ben haroşamı her iki yönde tersten ördüğüm için ters olarak örüyorum. Haroşanızı düz olarak örüyorsanız her iki yönde düz olarak da örebilirsiniz. Şimdi 3 ilmeğimiz kalana kadar ters olarak örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Kenarlarımızın tırtıklı olması için de sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzde kesim yapmıyoruz. Kesimlerimizi her ön yüzde yapacağız. Şimdi sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüp sondaki ilmeği de şişimize örmeden takıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime taktım. Şimdi sıra başında ters olarak örüyorum. Ters olarak ördükten sonra yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer ilmekleri de ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri ters olarak örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonundaki ilmeği de örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzü tamamladım. Sıra sonundaki ilmeği de örmeden şişime taktım. Şimdi 2 sıra örmüş olduk. 2 haroşa sırası.
2 ilmek bu kenarda, 2 ilmek de bu kenarda kestim. Şimdi kenarlarımızı 7 ilmek kesene kadar örmeye devam edelim. 7 ilmek kenarda keselim, 7 ilmek de bu kenarda, toplamda 14 ilmek kesmiş olalım. Kesimlerimizi tamamladıktan sonra yine haroşa olarak örmeye devam edelim. Yakasına kadar haroşa olarak örüp gelelim. 7 ilmek burada, 7 ilmek de burada, toplamda 14 ilmek kestim. Kol kesimlerimi tamamladıktan sonra şişimde olan 63 ilmekle 14 haroşa sırası olana kadar ördüm. Şimdi yakasını keseceğim. 14. haroşa sırasını ön yüzde örüp arka yüzde yakasını kesmeye geçiyorum. Omuzlarımız için 19 ilmek öreceğim. 19 ilmek örelim, yakamızı keselim. 3 4 5 19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. Şimdi sıra sonunda 19 ilmeğimiz kalana kadar yakamızı keseceğiz. 19 ilmeği ters ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki örmüş olduğum düz ilmeği ikinci ördüğüm düz ilmeğin üzerinden geçirerek yakasını kesmeye başlıyorum. Bir ilmek daha düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Sıra sonunda, yani diğer omuzda 19 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi bu şekilde kesiyoruz. İlmeklerimizi keselim. Şişimde 19 ilmeğim kalana kadar yakasında olan ilmekleri kestim. Şimdi diğer ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri haroşa olarak örelim. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. İlmeklerimizi haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. Sondaki ilmeği yine şişime örmeden takıp diğer yüze geçtim. Sıra başında ilmeğimizi ters olarak örüp diğer ilmekleri de ters olarak örmeye devam ediyoruz. Omuz kısmımız istediğimiz uzunluğa gelene kadar haroşa olarak örelim. Omuz kısmına kadar ördüm. Daha sonra ilmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. İlk haroşadan sayarsak da 26 haroşa sıramız oldu. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 haroşa sırası ördükten sonra ilmeklerimi ilmek tutucuya geçirip daha sonra arka parçayla örerek birleştireceğim. Biraz da ipimi uzun bıraktım arkadaşlar. Daha sonra ipimi
tam şu kısma bağladım. Köşe kısma bağladım. Bu köşe kısmımızın düzgün olması için tam şuradaki köşedeki ipimizi şu şekilde şişime geçiriyorum. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi de haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Köşe kısmımızın daha düzgün olması için tam köşedeki ipi şişime geçirip 2 ilmeği birlikte örüyorum. Hem ilmek sayım artmamış oluyor, hem de köşemiz daha düzgün oluyor arkadaşlar. Diğer omzumuzu örmüş olduğumuz gibi şişimizde olan 19 ilmekle omuz kısmına kadar, yani 26 haroşa sırası olana kadar örelim. Daha sonra şişimizde olan ilmekleri ilmek tutucuya geçirip arka parçamızı örmeye geçelim. Bu omzumuzu da ilk haroşadan sayarsak 26 haroşa sırası olana kadar ördüm. İlmeklerimi ilmek tutucuya geçirdim. Şimdi arka parçamızı örmeye geçelim. Ben arka parçamı başlayıp örerek biraz ilerledim. Arka parçamızı ön parçadan 2 ilmek eksik başladım. Ön parçamızı 76 ilmekle başlamıştık. Arka parçamızı 74 ilmekle başladım. Yine 9 sıra 2 ters 2 düz lastik örüp ön yüzde düz, arka yüzde de ters olarak örüyorum. Ön parçamızda olduğu gibi arka parçamızı da 74 sıra olana kadar örüp daha sonra kol için kesimlerimize geçeceğiz. Haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Arka parçamızı koyu renk ipimizde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi arka parçamız 74 sıra olana kadar örelim. Daha sonra kolumuz için kesimlerimize geçelim. Arka parçamı 74 sıra olana kadar ördüm. Şu şekilde sıraları sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6, bu şekilde devam ediyor. 74 sıra olana kadar arka parçamızı örüyoruz. Şimdi ön parçada olduğu gibi haroşa örmeye geçiyorum. Yine kenarlarda her iki tarafta da her ön yüzde birer ilmek keseceğiz. 7 ilmek bu kenarda, 7 ilmek de bu kenarda, toplamda 14 ilmek keseceğiz. İlk ilmeği aldım. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. 2 ilmeği birlikte örerek burada bir ilmek kesiyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde kesim yapmadan bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ön parçada yapmış olduğumuz gibi kesimlerimizi yapalım. Her iki tarafta da 7 ilmek keselim. Ön parçanızı kaç sıra ördüyseniz arka parçanızı da ondan bir sıra eksik örelim. Haroşa kısmını bir sıra eksik örelim. Daha sonra omuz kısımlarından birleştireceğiz. Şimdi arka parçamızı ense kısmına kadar örüp gelelim. Arka parçada yaka oyuntusu yapmayacağız arkadaşlar. Yaka kesimi yapmayacağız. Arka parçamızı ense kısmına kadar örüp gelelim. Arka parçamızı kol kesimlerine başladıktan sonra ilk haroşa sırasından sayarsak 25 haroşa sırası ördüm. 25. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Ön parçamızı 26 haroşa sırası örmüştük. Arka parçayı bir sıra eksik
25 haroşa sırası ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz. Sıra başındaki 19 ilmekle 6-7 sıra öreceğiz. İlik açacağız arkadaşlar. 2 tane ilik açacağız. ...19 ilmeğimizi yine haroşa olarak örmeye devam edelim. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ilmeği örmeyelim. Örmeden şişimize takıp ön yüze geçelim. Dört sıraya tamamlayıp ilik açalım. Şimdi 4 sıra örüp gelelim. Sondaki ilmeği yine örmeden şişime takıyorum. Kenarlarımızın tırtıklı olması için sıra başında örüyoruz. 19 ilmekle 4 sıra örüp gelelim. Dört sıra ördüm. 1, 2, 3, 4. Şimdi ilik açacağız. Ön yüzde sıra sonundayız. İç tarafına çevirdiğimizde omuz kısmı sağ tarafa denk gelecek arkadaşlar. Şimdi 5 ilmek örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. 3, 4, 5. Daha sonra alttaki ipi şu şekilde sol şişime geçirip ters olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlk iliğimizi buraya açtım. Şimdi 6 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördükten sonra yine alttaki ipi sol şişime geçirip ters olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. 3 tanesini ters olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Pardon, arka yüze geçtik arkadaşlar. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. 2 tane omuz kısmında ilik açmış olduk. Şimdi 7 sıraya tamamlayalım. Yani 4 sıra örmüştük. Bir sırada ilik açarken ördük. Şimdi 2 sıra daha örelim. İliklerimizi açtıktan sonra 2 sıra daha örelim. Omzumuzu kesmeye geçelim. Ön yüzdeyiz. 7. sırayı ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüze geçip keselim arkadaşlar. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci ilmeği düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi hem örüp hem kesiyoruz. 19 ilmeğin tamamını kesip omuz kısmını tamamlayalım. İlmekleri kesip omuz kısmını tamamladım. Şimdi yakasını kesmeye geçiyorum. İpimi tam şu kısma bağladım. Sıra sonunda 19 ilmeğimiz kalana kadar yakada olan ilmeklerimizi keseceğiz. Tam şu köşe kısmının daha düzgün olması için de şuradaki ilmeği şişe takıyorum. Sıra başındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum.
Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Sıra sonunda 19 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde ilmeklerimizi hem örüp hem keselim. Yakada olan ilmeklerimizi kestim. Şişimde 19 ilmeğim kaldı. Örmüş olduğumuz ön parçayı arka parçamızın üzerine şu şekilde yerleştirelim. Bu omuzda olan ilmekleri şişe geçirip şu şekilde üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonra arkaya çevirip omuz kısmını tığ yardımıyla birleştireceğim. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan alıp birbirinin içinden geçiriyorum. Önce arka parçadan alıp daha sonra ön parçadan alıp birbirinin içinden geçirelim. Yine aynı şekilde bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan alıp üçünü birlikte örüyoruz. Omuz kısmını bu şekilde tığ ile örerek birleştiriyoruz. Bir ilmek arka parçamızdan, bir ilmek de ön parçadan alıp 3 ilmeği birlikte örerek omuz kısmını birleştirelim. Sağ omzumuzda olan ilmekleri de tekrardan şişe geçirdim arkadaşlar. Düğmeli olduğu için bu omzumuzu keselim. Hem örüp hem keseceğiz. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüp bir önceki ilmeğin üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmeklerimizi aynı yakasında olduğu gibi hem örüp hem kesiyoruz. Bir ilmek örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Omuzda olan ilmeklerimizi kesip tamamlayalım. Süveterimizin sağ omzuna bu şekilde düğmelerimi diktim. Şimdi kenarlarını nasıl dikiyorum onu da göstereyim. Kenarlarımızı ön yüzden dikiyoruz. Ön parçamızın son ilmeklerinin arasına bu şekilde batıp dikiyorum. Daha sonra arka parçanın yine son ilmeğin arasına batıp birleştiriyoruz. Kenarları bu şekilde dikip süveterimizi tamamlayalım. Kenarları da dikip süveterimizi tamamladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.